Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah çok iyisinizdir. Her zamanki gibi dileklerim bu şekilde. Ve istediğiniz neyse ona ulaşıp onu bulmuşsunuzdur çoktan. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda gerçekten sizlerin faydalanabileceği ve gerçekten fayda görmenizi dilediğim, istediğim videolardan bir tanesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Aynı şekilde daha önceden de belirttiğim gibi genelde ben videolarımı bana gelen talepler üzerine yoğun sorulan sorularla veya istenilen taleplerle oluşturuyorum. Ona göre video yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bu videomuzda bahsedeceğimiz konu kiliseler olacak. Kiliselerle alakalı bana bayağı bir soru geldi ve video yapmam için arkadaşların ricası var. Ondan dolayı bu şekilde video yapmak istedim. Çok yoğunuz, zamanımız yok ama arkadaşlarımızı, sizleri kırmamak adına video paylaşmak istiyorum. E-mailden olsun, farklı sosyal medyalarımdan olsun benimle iletişime geçip farklı konular hakkında ve işaretler hakkında video isteyen arkadaşlarımız var. Çok önceden e-mail gönderip talep eden arkadaşlarımız var, abilerimiz var. Onların da elimden geldiğince videolarını çekip paylaşacağım onlarla inşallah. Hakkınızı helal edin. Biraz geç olacak ama maalesef bizlerin de çok yoğunuz. İşlerimiz var gerçekten ondan dolayı. Yani böyle iş olsun, video olsun diye size fayda sağlamayacak videoları, bilgileri paylaşmak istemediğimden dolayı gerçekten paylaştığım videonun sizler için bir faydası olabileceğini düşündüğüm videolar yapmak için gayret ediyorum. Ondan dolayı öylesine videolar paylaşmak istemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde olması sizlere olan saygımdan dolayıdır. Yani bazıları gibi işte video olsun da iş olsun gibi düşüncelerim yok maalesef. Bunların da farkında olmanızı rica ediyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Gelen bütün taleplere cevap vereceğim zamanı geldiği zaman, benim de zamanım olduğu zaman. Bunları söyledikten sonra videomuza geçmek istiyorum arkadaşlar. Bu videomuzun konusu kiliseler olacak arkadaşlar. Yani şöyle söylemek istiyorum. İşte defineler, gömüler, hazineler, kiliselerle alakalı bırakılanlar kilisenin neresinde olur? Bunlardan bahsedeceğiz. Tabii ki bu kısa bir video ile açıklanacak bir konu değil ama ben yine maddeleştirdim bunu. Bu şekilde açıklamaya çalışacağım. Eğer ki söylemediğim, videoda bulamadığınız bilgi olursa ekstradan bana yazarsanız. Telegram grubumuz var arkadaşlar bu arada. Telegram grubumuz bayağı aktif. Orada da bayağı yoğun olduk yeni olmasına rağmen. Siz de oraya katılabilirsiniz. Ben paylaşıyorum arkadaşlar Telegram grubunu. Telegram grubumuzdan siz de faydalanabilirsiniz katılıp. Görsel olarak ben sizlere paylaşacağım. Aynı şekilde ararsınız Telegram grubumuzu, istek gönderirsiniz. Ben kabul ederim. Video gönderirsiniz, resim gönderirsiniz, yazarsanız, sesli mesaj gönderirsiniz, diğer arkadaşlardan faydalanırsınız. Bilgilerinizi birbirinizle paylaşırsınız. Çok faydalı bir gruptur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuza geçiyoruz. Define arkadaşlar kilisenin neresinde, nerelerinde olabilir? Define olabilecek en önemli yerlerden bir tanesi de hani diğer bizim bildiğimiz yerlerden başka kiliselerdir arkadaşlar. Şimdi kilise denildiği zaman ilk aklımıza gelen tabii ki papaz mezarı ve kilise eşyalarıdır. Ve farklı kilise ile ilgili konulardır. Şimdi bunların dışında kilisenin birçok yerinde hediye diye böyle tabir ettiğimiz defineler vardır. Şimdi arkadaşlar bu definelerin olma ihtimalinin en yüksek yerlerini şimdi ben tüm Define ve Arkeoloji YouTube kanalı destekçilerine açıklayacağım inşallah arkadaşlar. Dilerim sizlere faydası olur, gerçek anlamda faydası olur. Laf olsun diye demiyorum. Şimdi videomuza başlamadan önce arkadaşlar öncelikle belirtmek istediğim önemli bir konu var. Kimin dini ne olursa olsun ve ibadethaneleri neresi olursa olsun bizim dinimizin gereği hepsine saygı duymamız gerekiyor. Nasıl ki Müslümanım diyen ama Müslümanlıkla alakası olmayan ve her şeyi para ve menfaat olan Allahsızlar varsa ve dinimizi kullanarak menfaat elde edip insanları dinden soğutup yanlış yola sapmalarına neden oluyorlarsa başka dinlerde de aynı şekilde olan insanlar mevcuttur. O nedenle insanların yaptıkları yanlışlardan dolayı ibadethaneleri suçlamayalım arkadaşlar. Ne camilerin ne de kiliselerin bir suçu yok. Asıl suçlu insanoğlu. Ona göre davranın derim arkadaşlar. Ben size bir tavsiyem. Öncelikle kiliselerin ana bölümlerini tanıyalım istiyorsanız arkadaşlar. Ben sizlere söyleyeyim. Ona göre maddelerimizi de sıralayacağız. 1. Narthex. Bu giriş bölümüdür. Bazı kiliselerde 2 adet olur bunlardan arkadaşlar. 2. Naos. 3. Bema. Apsis yani arkadaşlar. 4. Pastoforion.
ya da diakonikon arkadaşlar. Bir de üst çatı arkadaşlar. Çatının üstünde çan kulesi olur. Lakin her kilisede çan kulesi olmuyor. Bunu bilin. Şimdi çan kuleleri yapımı arkadaşlar hangi tarihte başladı o da ayrı bir konu. Onu da merak edenler olursa ileride duruma göre video yaparız. Bu çok da önemli bir konu değil bizim için. Çanlı olsun çansız olsun neyse. Önemli olan kilise olsun, çanını biz takarız. Sıkıntı yok. Yeter ki kiliseyi bulalım. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar konumuza gelelim. Şimdi madde madde sıralayalım inşallah. Kiliselerden bahsedeceğimiz için haydi bismillah diyerek videomuza başlayalım istiyorsanız. Şimdi birinci maddemiz arkadaşlar giriş kapısının dış taraftan girerken solundaki bir taşta arkadaşlar işaret vardır mutlaka. Onu ıslatılarak bakmalısınız ki belirginleşsin ve daha belirgin olsun. Bu işareti de bulunca ufak bir hediye mutlaka bulursunuz demektir. İkinci maddemiz kiliselerin kapısı 3 kolluysa arkadaşlar orta kapının üstünü, yanlarını ve altına dikkat edin. Orta kapıdan girerken yerde işaret var mı? Var ise onu incele bir bak arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Son basamağın altını da yoklamayı unutma. Üçüncü maddemiz mihrapların içi sıvalı ise o sıva altına ve taşların arkasına iyi bakılmalı. Dikkatli biçimde incelenmeli. Çok önemlidir bu bölüm. Orada bir çivi olur arkadaşlar. Yani anlarsınız zaten. Küçük bir çivi değil o. Çiviyi ellemeyin derim. Tılsıma inananlar dikkat etsin özellikle. Tılsım yok demeyin arkadaşlar. Başınıza gelmeden bunu anlamazsınız. Tılsım vardır. Dördüncü maddemiz. 2 mihrap var ise arkadaşlar kilisede kesin içinde çeşitli işaretler vardır. Oymadır, yuvarlaktır, haçtır, böyle x'tir veya kare gibi. Birinde arkadaşlar çivi, murç gibi böyle demir olur. Dikkatli bakarsan görürsün. Bak bakalım eğer ki bunu bulursan arkasında ardında neler var. Beşinci maddemiz arkadaşlar. Mihrabın iç kısmındaki yeri iyice böyle bir temizle önce. 4 köşe bir taş çıkacak. Üzerinde veya yanlarında demir çakılıdır bunlar genelde. Bu kaya oradan alındığı zaman arkasında alt kata giriş çıkar genelde. Ama tedbirlerinizi alıp öyle o girişe girin. Zlap diye atlamayın. Genelde yaptığımız şeylerdir bunlar. 6. madde. İçerideki mihraplara sırtını verdiğinde arkadaşlar 3 metre ileri git. Yerde mutlaka kapak vardır. Her iki mihrap taşlarının üzerinde böyle işaretler vardır. Sol taraftaki taşı kaldırınca yerde boşluk, böyle bir boşluk çıkacak sana. Oraya girip gereğini yap. Ama tedbirli bir şekilde tabii arkadaşlar tedbirinizi alın. Şimdi diğerinde ise papazın mezarı vardır. Bizim için önemli olan zaten budur. Tam böyle taşın altında. Değerli eşyalar da çıkma ihtimali çok yüksektir. Bu papazın cesedi de arkadaşlar taşa sanki böyle yapıştırılmış vaziyettedir gömüsü. Sıfırdır yani. 7. maddemiz arkadaşlar. Öncelikle mihrapları karşına al. Sol duvarda yukarıda sıvalı yerin altında yüksekte mermer bir taşta buranın haritası yapılmıştır. Arkadaşlar nerede ne vardır, nerede nedir hepsinin kayıtları vardır mutlaka. Dikkatli bakarsanız, iyi araştırma yaparsanız mutlaka bulacaksınız. Ama böyle bir şeylere kalkışırken bilginiz olsun. Ve o taşın bir tarafında arkadaşlar elmas gibi, hani örnek veriyorum, değerli taşlar olur. Dikkatli bakılmalı. Hafif böyle küçük bir oyuktur zaten o. Çok dikkatli bakmazsan tozdan, pislikten zaten dolduğu için göremeyeceksin bunu. O yüzden dikkatli bakılmalı. 8. maddemiz. Kilise içerisine güneydoğudan arkadaşlar içeriye doğru böyle bir ışık vurur. Işık nereye vuruyor ise oraya iyi bakmanız gerekiyor. Boşuna yapılmamış, tesadüfi yapılmamış bunlar. Hesaplanarak yapılmıştır. Sabah 9 gibi, 10 gibi, yani güneşin böyle tam doğmaya başladığı zamanlar bak, kıble tarafından güneş vurur. Tam ışığın vurduğu yeri incele. Bazı yerlerde bu doğu da olabilir. Önemli olan güneşin sabaha vurduğu yerdir aslında. İyi inceleme yapman lazım. Orada sizi sevindirecek malzemesi mutlaka vardır. 9. maddemiz arkadaşlar, kilisenin küçük olanı makbul olur. Toplam işte 9 metre gibi denk gelmesi lazım malzemenin olması için. Ama büyük kiliseler için de uygulanabilir bu. Genelde birbirine uyar bu yapılış sistemleri. Eski de olsa fark etmiyor bunlar yani. 10. maddemiz arkadaşlar,
Kilisenin doğuya bakan duvarının tam böyle ortasının dibini yokla. Orada kapalı bir işaret oluyor. Onu bulursan sevinirsin arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Duvarın böyle dibi işte veya 1-2 adım açığı mutlaka bu işaret vardır. Olduğu yere bakılmalı arkadaşlar. Dikkatlice incelemeni yaparsan emareye mutlaka ulaşacaksın. 11. maddemiz arkadaşlar, doğu tarafındaki pencereyi önce bir incele. Orta pencereye sırtını döner. Ellerini şöyle ileri doğru uzatıyorsun ve hafif yarım olarak açıyorsun ve o açıda, yani bu açıda baktığın yerleri incele. Neler var? Gördüğün yerleri incele. Es geçme. Böyle bir yere gittiğimiz zaman arkadaşlar her şeye şüpheyle bakmamız lazım. Ve her şeyi titizlikle Sherlock Holmes gibi böyle incelemen lazım. Tabii bunun için biraz bilgi birikimin olması lazım. Şimdi 12. maddemize geldik. Kilise kapısından dışarı baktığında 3 tepe gibi bir şey göreceksin. Eğer günümüze kadar o tepeler hala varlarsa tabii. Veya bu 3 tane ağaç da olabilir. Hani diyorum ya videolarımda üçleme, kutsal üçleme. Yani onun gibi, ondan bahsediyorum. Bu 3 ağaç da olabilir. Ortadaki ağaca işte veya tepeye git. Tam dibinde taş olur arkadaşlar. Yoksa da işte 70 santim en fazla böyle bir kaz. Orada hediyesi mutlaka olur ama her şeyden önce söylerim, makine kullanın arkadaşlar. Dedektör, makine, işte ne gerekiyorsa desteğe alın. Kuzeyinde sabit böyle büyükçe köklü kaya varsa arkadaşlar tam tepesini kayanın incele. Yine seni sevindirecek bir işaret mutlaka bulacaksın. 13. maddemiz, mihraplara dışarıdan böyle bakınca arkadaşlar şimdi 4 tane dörtgen taş olmalı. Bunlar taşların kendileri yukarıdan baktığımız zaman haç şeklinde duruyor olmalı. Böyle alıcı gözle, yani böyle bir şüpheyle, böyle bir şeyle bakarsanız bunu anlarsınız. İlk yer bunların dibidir. Yönünüzü mihraplara doğru çevirin. Devam edin. Sağa doğru bir böyle emanetli mutlaka vardır. 80 santim bile, en fazla 1 metre derinlikte olur bunlar zaten. 14. maddemiz. Kilise yakınlarında çeşme olmalı. Çeşmeye bak. Su nereye düşüyor? Çeşmeden akan su. Düştüğü yere dikkat et, incele. Çeşmenin arkasına geç, bak. Böyle orada farklı büyüklükte renkli taş olur. Onu incele. Bazen 40, bazen işte 70 adım arkasında olur. Bazen de 40 adım önünde olur mesela arkadaşlar. İyi araştırmak gerekiyor. Makine desteği almamız gerekiyor. 15. maddemiz. Bu kiliselerin batısına da bakman lazım arkadaşlar. Yani 300 adımda bir ören yeri, yığma, harman yeri, yıkık ev gibi, yapı gibi bir şey vardır. Buna benzer yapılar olur. İyi bakmalısın. Çünkü orada mutlaka böyle bir gömüsü vardır. 16. maddemiz. İçeri girince sağ tarafta direk olur arkadaşlar. O direğin en altına bakılır. Siyah böyle sanki kurşunla tutturulmuş gibi yer olur orada. O taşın içinde arkadaşlar İncil ve heykel tarzı malzemeler olur. Değerini sizlere söylemiyorum zaten. Kendiniz biliyorsunuz. 17. maddemiz arkadaşlar. Kiliseye bakınca sol üst tarafa böyle iyi bakmanız lazım. Dikkat etmeniz lazım. Tepelerde tümülüst olur. 3 adet. Sana yakın olanında sağlam, seni sevindirecek bir hediyesi mutlaka vardır. 18. maddemiz. Kiliseye bakınca kapısına doğru sağ kapı hizasına gelin arkadaşlar. 21 adımda sağlam böyle bir kayalık alan olacak. Oraya git, tam tepeye bir bak. Sıvalı yer vardı arkadaşlar mutlaka orada. Orayı bir incele. Çok basittir aslında oranın bulması. Anlarsın zaten. Araştırmanı yap derim sana. 19. madde, kilisenin kapısına geç arkadaşlar. Sol 90 derece açıyla bak, genelde böyle bir dere geçer oradan, bir nehir geçer. Yani su vardır orada, bir yatak vardır. 700 adım ileriye doğru git. Sağda böyle bir açık ya da kapalı oda mezar olur. Bu bir adettir eskiden. Orada özel kişilerin cesetleri ve değerli malzemeleri vardır. Açık ise ikinci oda aranır. Kapalı ise Allah kolaylık versin artık, ne diyeyim. İçeri girince odanın altına değil de asıl tavanına, ikinci kat araştırılmalı. Yani tavanına dikkat etmeniz lazım. 20. maddemiz. Her kilisenin yanında mezarlık vardır. Bu mezarlığın şekli üçgen ise eğer ki sivri olanının ucuna git arkadaşlar. 40 santimde bir gömüsü mutlaka gömülüdür. Böyle olduğu görülmüştür. Ondan dolayı diyorum. 21. maddemiz. Kilisenin solunda 3 kuyu olur. Birbirine mesafesi işte 21 adımdır. Bu kuyulara 2 tepe yakındır. En yakınındaki tepelerin uzunluğu 21 adımdır. Takribi söylüyorum. Adım sayıları değiştiği için biraz size göre fazla adım çıkabilir veya eksik çıkabilir. Anlatabiliyor muyum? Birbirine bağlantılı tünel vardır arkadaşlar. Dikkat edilmeli çünkü bunlar tuzaklıdır genelde. Şimdi 22.
Gelelim ikinci maddemiz. Kilise çevresindeki kayalar böyle dikkatli bir şekilde kontrol etmen lazım kayalar. Bazıları ıslatılarak bakılmalı. Üzerinde böyle özellikle bayan figürü olan bulunmalıdır. Bayanın gözleri ana girişe genelde bakar vaziyettedir. En fazla işte 5 ile 15 metre mesafededir. Bu anlattıklarım arkadaşlar bu arada tamamen bilgi amaçlıdır. Böyle yapın diye anlatmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Kiliseler sit alanıdır. Sit alanlarına zaten kazı izni verilmemektedir. Defineci arkadaşlarımızın tarihimize ve kültürümüze duyarlı olmalarını ben buradan rica ediyorum. Şimdiye kadar ben bir şey dediğim zaman şunu yapın diye yaptınız mı? Atlayın dediğim zaman atladınız mı? Ben size bunları yasal olarak yapın diyorum. Anlatabildim mi? Ben size diyeceğimi olması gerektiği gibi söylüyorum. Sizin de aklınız, fikriniz var. Ne yapacağınızı kendiniz biliyorsunuz. Koskoca adamlarsınız. Bilgili, akıllı başlı insanlarsınız. Birisi sana bu yerden atla dediği zaman atlayacak mısın? Veya işte bir şey yapmak istediğim şey yapma dediği zaman yapmıyor musun? O yüzden fazla detaya girmek istemiyorum bu konularla alakalı. Ben söylemem gerekeni söylüyorum. Aklı olan anlar. Ne diyeyim artık? Bir an önce kiliseyi bulmanız dileklerimle diyeyim artık. Kilisedeki hazine inşallah size nasip olsun arkadaşlar. Ve şansınız da tabii ki bu arada açık olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.